Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiyerarşik bir durum veya organizasyonel yapıyı görselleştirmek ve verilmek istenen mesajı daha anlaşılır hale getirmek için kullanabileceğiniz dağılım şeması grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada özel sektörde kullanılan ve birbirine bağlı ya da birbirini kapsayan bütçe tiplerini hiyerarşik olarak en tepeden en aşağıya kadar sıralayan dağılım şeması grafiği yaptım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için buradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Bu tarz bir çalışmada önemli olan ya verilerinizi ya da değerlerinizi büyükten küçüğe doğru hiyerarşik olarak dizmek olacaktır. Şayet veriler üzerinden bir dizilim yapacaksanız manuel olarak büyükten küçüğe doğru veya sizin tercihinize bağlı olarak küçükten büyüğe doğru sıra numarası vererek yapmak olacaktır. Ancak değerler üzerinden hiyerarşik bir dizilim yapacaksanız bunu bir formül yardımıyla yapacağız. Şimdi ben her iki yöntemle de yapacağım. İlk yöntem olarak buraya sıra numarası diyorum. Ve 1, 2 diye yazıyorum. Aşağı doğru çekiliyorum. Çünkü ben yaptığım örnek çalışmada burayı özel sektörde çalışanlar bilir, büyükten küçüğe doğru veya birbirini bağlayacak, kapsayacak şekilde bütçelendirdim. Ancak değer üzerinden yapacak olursam yine sıra numarası diyelim. Shift eşittir renk formülünü kullanacağım. Sayımı seçiyorum burada, değerimi. Daha sonra da buradaki seriyi seçiyorum, kapatıyorum. Aynı sonuca ulaşıyorum. Yalnız buradaki değerler burada sıralama yaptığım verilere göre dizildiği için şu anda birebir aynısı çıkıyor. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaya grafik üzerinden bakacak olursak şöyle bir grafiğimiz var. Ancak bizim istediğimiz buradaki sol taraftaki boşluğu da görmemiz gerekiyor. Şu örnek çalışmada olduğu gibi, şunlardaki olduğu gibi. Bunun için bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. Şimdi yine bunu siliyorum. Şuraya geliyorum. Şuradan B sütununu seçiyorum ve ekle diyorum. Sol yazıyorum buraya. Shift eşittir. Parantez açıyorum. 1200 eksi şuradaki C2 değerim, parantezi kapatıyorum. Şimdilik böyle kalsın. Daha sonra şunun sağına geliyorum. Ekle diyorum. Buraya da sağ diyeceğim. Aynı formülü alacağım buraya. 1200 dememin sebebi burada şu. Burada değerimiz 1000'e kadar çıktığı için arada bir boşluk olmasını istiyorum. Ancak bu da biraz fazla geliyor. Bu yüzden şuna bölü 2 diyeceğim. Daha da azaltacağım bunu. Çünkü hem sağdan hem soldan bırakmasını istediğim için 2'ye bölüyorum. Aynı şekilde bunu da. Tabi bu E değil C olacak. Ve bu da bölü 2 olacak. Şimdi burayı seçiyorum. Buradaki sıra numarasından bir tanesini alıyorum. Diğerini almıyorum. Çünkü bunu size göstermek için eklemiştim. Tekrar ekleye geliyorum. Buradan şu grafiğimi seçiyorum. Bunu şöyle biraz büyütelim. Grafik başlığımı kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Daha sonra şunları seçiyorum. Buradan dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Aynı şekilde bunu da dolgusunu kaldırıyorum. Ve ana hattını kaldırıyorum. Böyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi şunları da kaldıralım. Şunları seçelim. Buradan dolgu yok, kenarlık yok diyelim. Bunlar bizim şuradaki sıra numarasını grafik olarak göstermesini sağlıyor. Bunu kapatıyorum. Buradan veri etiketlerini seçiyorum. Bunları seçiyorum sadece. Veri etiketlerini biçimlendir'i seçiyorum. Buradan da hücrelerdeki değer şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldıracağım. Bunları da şöyle hafif sağa yaslayacağım.
şöyle olsun. Hatta böyle iyice sağa yanaştıralım. Kalın yapalım ve biraz büyütelim. Bu çok büyük oldu. 11 iyidir. Şimdi tekrar grafiğimi seçiyorum. Buradan veri serisini biçimlendir diyorum. Bunu yapıştıracağım ama isterseniz buradaki örneğimde olduğu gibi, ama isterseniz bunu yapıştırmayalım bu sefer. Şöyle boşluk bırakalım. 10'a kadar. Rengini ise buradan değiştirelim. Evet, bu renk olabilir. Bu kalsın. Biraz büyüteceğim bunu. Grafiğimi seçiyorum tekrardan. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şuraya alıyorum. Buradan veri etiketlerini bir kaldıralım. Ve eksenleri ekleyelim tekrardan. Şunu seçiyorum. Ekseni biçimlendir. Şunu seçiyorum. Ters sırada kategoriler deyip şöyle yerlerini değiştiriyorum. Tekrar bunları kaldırıyorum. Veri etiketleri diyorum yine. Şunu seçiyorum. Bu sefer ortaya yapalım. Şunları siliyorum. Daha sonra şunlar seçiliyken veri etiketlerini biçimlendir. Hücrelerdeki değer diyorum ve şunları seçiyorum. Tamam dediğimde tekrar gelmiş oluyorlar. Beyaz yapalım. Kalın yapalım. Biraz büyütelim. Tabii şu değerleri kaldırmamız gerekiyor. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunları seçelim ve hizalayalım. Hatta aynı genişlikte olsunlar. Şöyle bakalım. ...13.5'a 13 olsun. Tekrar hizalayalım bunları. Şunları gizleyebiliriz artık. Tabii şunları seçmem lazım. Şunun rengini değiştirelim. Bu farklı bir renk olsun. Kırmızı olsun bu da. Şuraya geliyorum. Daha önce uyguladığım formülleri alacağım şuradan direkt. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.